Merhabalar, ben Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Tam tutan her yiyenin mutlaka tarifini istediği muhteşem elmalı kurabiye tarifimi vermek istiyorum. 10 adet rendelenmiş elma. Elmayı bol kullandım. İlk harcını bol elmalı sevdiğimiz için. 2 su bardağı toz şeker. Tavamızı ocağın en büyük gözünü alarak yüksek ateşte pişirmeye bırakalım. Karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi elmalarım sulandı. Suyunu çekene kadar pişirme işlemine devam ediyoruz. Evet, 2 su bardağına yakında kırılmış kavruk fındık ekleyelim. Tarçın ekliyorum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hiç suyu kalmadı. Hemen altını kapatarak soğumaya bırakıyorum. Toplamda 7-8 su bardağına yakın un kullandım. 250 gram tereyağı. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 1 adet tam yumurta. 1 çay bardağı pudra şekeri. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı yoğurt. Tüm malzemeyi orta yumuşaklıkta olana kadar yoğuralım. Evet, hamurum toparlandı. Bir miktar daha un ekleyerek yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, hamurumun kıvamı muhteşem oldu. Portakal büyüklüğünde bezelere keselim. Evet, bezelerimizi hafif un serperek pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Pasta tabağını üzerine alarak kenarlarını kesiyorum. Evet, hamurumuzu videodaki gibi pizza dilimlerine keselim. Sekiz dilime ayıralım. Her birine bolca elmalı harçtan koyalım.
Kenarlarını kapatmadan dikkatli bir şekilde rulo saralım ve tepsiye alalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma bildirirseniz sevinirim. Evet, diğer bezimi de aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde keselim. Kenarlarında çıkan hamurları tekrardan bir araya getirerek beze haline getirelim. Her yuvarlağı 8 dilime ayıralım. Evet, iç harcımı pay ediyorum. Daha farklı şekillerle de hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Ben klasik elmalı kurabiye şekli vermek istedim. Evet, her dilimi kenarlarını kapatmadan rulo şekilde sararak tepsiye alıyorum. Evet, birinci tepsim hazır, gördüğünüz gibi hepsi aynı ebatta. Şimdi turta şeklinde hazırladım. 70 dereceli fanlı fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirmeyi bırakalım. Fırından çıkartıyorum ve kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Turtayı da daha sonraki videoda izleyebilirsiniz. Evet, soğuttuğumuz elmalı kurabiyelerin üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum.